Hocam Buyurun. el sıkışması nedir? Yani bunun da az önce bahsettiğiniz gibi bir cinsiyet grubu var mı? Hani illa bunda olacak diye değil de hani daha çok Kesinlikle. onda görülür gibi. Mesela sanırım el sıkışmasını hep bayanlarda duyuyorum Genelde mesela. daha çok karşılaşıyoruz. Çünkü sanırım bu ince motoru biz daha aktif kullanıyoruz. Aynen. İşte günlük işlerde, kişisel bakımlarda vesaire. Bir ilişkisi var mı? Nedir? Tedavisi nedir? Belirtileri nelerdir? Şimdi sinir sıkışması. Sinir sıkışmasında zaten en çok karşımıza çıkan şey evet el bileğinde karpal tünel sendromu dediğimiz karpal tünelden geçen medyan sinirin sıkışması sonucunda oluşuyor. Sinir sıkışması etraftaki yumuşak dokuların yaptığı baskı sonucunda oluşan ve o sinirin etkilediği kaslarda güçsüzlük, hissizlik, karıncalanma gibi şeylerle karakterize olarak gördüğümüz bir rahatsızlık durumu. Evet, en çok karşılaştığımız sinir sıkışmalarından biri evet karpal tünel sendromu, medyan sinir sıkışmasına bağlı el bileğinde oluyor. Daha çok bayanlarda evet daha sık görüyoruz çünkü tekrar eden işleri daha fazla Bayanların yaptıkları gözleri için. yaşlı. Evet, daha fazla görüyoruz. Diğeri de siyatik sinir sıkışmasıdır. O da bel fıtığı ya da piriformis kasının gerginliğine bağlı olarak üzerine baskı yapması sonrası yaşadığımız özellikle bacağa vuran ağrı, hissizlik, uyuşuklukla karakterizedir. Ama bayanlarda daha fazla karpal tüneli erkeklere oranla görüyoruz. Peki burada da cerrahi bir şeye gitmeden önce alternatifler var mı? Tabii ki. Yani dediğim gibi oradaki karpal tüneldeki olukta sinirin sıkışması, yaşadığımız şey ilk 3,5 parmakta karıncalanma, uyuşukluk, kas gücü kaybıyla karakterize. Öncelikle biz o alandaki yumuşak dokuyu biraz gevşetip işte mobilizasyonlarla birlikte eğer rahatlatabiliyorsak, pozisyonlamalarla birlikte rahatlatabiliyorsak bu fizyoterapi tekniklerinin içinde önüne geçebiliyoruz. Ama eğer fazlaysa ve özellikle motor kayıp söz konusuysa artık hasta bir şeyi kavramakta, bir şeyi tutmakta zorlanıyorsa o zaman cerrahiye gidiyoruz. O zaman yine dediğimiz gibi her şeyin sonu kişinin kendisini çok iyi tanıması. Kesinlikle. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Bir danışanımız elini çok fazla bükerek kullanıyorsa ya da işte mouse tutarken çok fazla geride kullanıyorsa bu sıkışmaya yol açıyor. Ama eğer elimizi daha orta seviyede stabil bir pozisyonda biz bu işleri yaparsak o zaman tabii ki riski daha fazla azaltmış oluyoruz. Aslında birçok şey bizim elimizde.